Instagram'dan, WhatsApp'tan, Facebook'tan, Telegram'dan ya da Biyonluk'tan telefonunuza bir mesaj geliyor. Evde iş yaparak, görev yaparak para kazanmayı vaat ediyor. Başta güvenmiyorsunuz ama ilk zamanlar para kazandırdıkça güvenmeye başlıyorsunuz. Görevleri yaptıkça parayı vermek için artık ödeme almaya başlıyorlar. Yok ödeme sistemi, yok hesabın donduruldu. İstedikleri para içerideki paranın yanında bir hiç olduğu için de ne olacak ki deyip daha çok dibe batıyorsunuz. Birkaç görevden sonra içerisinde kazanan insanlar bulunan bir Telegram grubuna alıyorlar. Bunları gördükçe sisteme daha çok ısınıyorsunuz. Artık sıradaki görevlerde ön ödemeli kazançlar vaat edilmeye başlanıyor. Parayı gönderdikçe daha fazla ödeme ve daha fazla görev geliyor. İçeride paranız birikiyor ama artık içeridekinin değil, ödediğiniz paranın peşine düşüyorsunuz. Ve sonunda Ponzi sistemine düşüyorsunuz. Ponzi sistemi adını 1920'lerden Amerikalı dolandırıcı Charles Ponzi'den alıyor. Charles Ponzi, posta pulları arasındaki fiyat farklarından kaynaklanan bir arbitraj fırsatı sunduğunu iddia ederek yatırımcılardan para toplamış. Ancak gerçekte yeni yatırımcılardan aldığı parayla eski yatırımcılara yüksek getiriler ödemiş. Ponzi sisteminin temel mantığı, mevcut yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullanmak. Bu sistem yatırımcılara yüksek ve sürdürülemez getiriler vaat eder. Böylece daha fazla insanı sisteme katılmaya teşvik eder. Ancak gerçekte hiçbir gerçek yatırım yapılmaz ve ödemeler sistem içinde dönen parayla gerçekleştirilir. Ponzi sistemi dışarıdan bakıldığında getiriler düzenli ödendiği için sürdürülebilir gibi görünebilir. Fakat sistemin ayakta kalabilmesi için sürekli yeni yatırımcıların bulunması gerekir. Bu dolandırıcılık düzeni yeni yatırımcı akışının yavaşlaması veya durmasıyla çöker ve yatırımcılar büyük miktarda para kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Ponzi sistemleri yasa dışıdır ve birçok ülkede ciddi cezalarla karşılık bulur. Bir baktım e-posta kutumda Biyonluk'tan mesaj var maili gelmiş. Gittim Biyonluk mesajlarıma hay diye bir mesaj. Sonra baktım mesaj yazan hesap kapanmış. Sonra farklı bir isimden tekrar mesaj geldi. İngilizce mesaj. Hemen çevirdim. Çeviri işi için bir Telegram adresi göndermiş. Merhaba, nasılsınız? Çeviri işlerimizde bize yardımcı olacak, İngilizceden Türkçe'ye çeviri yapabilecek bir çevirmen arıyoruz. Bize yanıt vermenizi gerçekten takdir edeceğiz. Lütfen proje yöneticisiyle iletişmek için diye bir Telegram adresi gönderiyor. İşte bu 2 tane daha geldi dedim ya. Bu onlardan biri. Bakın. Bu da yine çeviri işi vermişti. Bu da logo. Bakın bu çeviri, bu logo. Bu da en son geldi. Bu hesaba giriyorum. Böyle bir kullanıcı artık aktif değil. Buna giriyorum. Böyle bir kullanıcı artık aktif değil. Buna giriyorum. Aktif değil. Buna giriyorum. Aktif değil. Mesaj atıp hesapları kapatıyorum. Gittim o Telegram adresine çeviri işiniz varmış diye yazdım. Kanada saati olduğu için geceleri yazıyordu. Benden bilgilerimi aldı ve 1-2 gün sonra bir dosya gönderdi. Bu dosyayı ChatGPT'yi kullanarak 3 gün içinde Türkçe'ye çevirip gönderdim. Önce onaylayacağız dedi ve birkaç gün bekledim. Sonra projeniz onaylandı diye mesaj geldi. Ama bu sefer de şirket onaylayacak demiş. Bu yüzden birkaç gün daha bekledim. Sonunda ödemeni şirketten iste diye mesaj geldi. Bu arada Biyonluk'tan 2 mesaj daha geldi. Biri yine çeviri işi, diğeri logo işi. Artık elimde 3 iş vardı ve birinin ödemesini de almak üzereydim. $3500. Logo işini de Canva'nın yapay zekayla görsel oluşturma aracını kullanarak bir günde bitirdim ve gönderdim. Bu sefer anında onaylandı ve ödememi istememi söylediler. Bana verdikleri başka bir Telegram adresine ödememi istediğimi yazdığım bir mesaj attım. O da ödeme sistemine kayıt olman gerekiyor, bu yüzden $110 ödeme yapman lazım dedi. Olur mu olmaz mı derken $110 yani yaklaşık 3000 lirayı gönderdik. Evet biliyorum. Dolar 45 lira. Ama 2023 dolar kuru. Sorun çıktı deyip parayı geri gönderdi ve başka bir IBAN'a göndermemi istedi. Tekrar gönderdik ve logoların ücreti olan $2500 birkaç saat bekledik. Bir baktım bana verdikleri hesapta $2500 var. Tam dedim ki oh be, dolandırıcı değilmiş. Bu sefer parayı banka hesabımıza çekemiyorum. Hemen bunu bildirdim ve sistemde chatbot'tan şifre almamı söyledi. Chatbot'a yazınca da hesabın donduruldu, bu yüzden $350 ödeme yapman lazım dedi. Dedim aha dolandırıldık.
Bu sefer yardım edin, bu parayı bana verin diye saatlerce yazıştık. Artık siz dolandırıcısınız, hepinizi şikayet edeceğim dedim. Sanki hiç yalan söylemiyormuş gibi, sanki hiç korkmuyormuş gibi hala biz dolandırıcı değiliz diyerek beni ikna etmeye çalışıyorlar. İlk yaptığım çeviri için ödemeni iste deyince adını kullandığı şirketin web sitesine girip ödememi istiyorum diye mesaj atmıştım. Adı Halifax, Kanada'da bir yerel kütüphaneymiş. Bir ay sonra anca bir mail gönderdiler. Bunlar dolandırıcı diye. Eğer birkaç gün içinde cevap gelseydi hiç ödeme falan yapmayacaktık. Bunlar için yaptığım logoları, çevirileri ve e-kitapları incelemek isterseniz açıklamada linklerini bulabilirsiniz. İngilizceden Türkçe çeviri için tercüman arıyorsunuz. Bu konuda size yardımcı olabilirim demiş. Biyonluktan söyledi ya. Git adresi girdim, tıkladım böyle. İşiniz varmış, yardım edebilirim. Tamam. Hemen bir şirket adı veriyor da. Bak. Halifax Hal Kütüphanesi'ne hoş geldiniz diyor. İşte Kanada'da yerel bir kütüphane. Dosya özelliklerini yazmış. Yok fontu 12 punto olacak. Time News roman olacak bilmem ne. Burada çevrilecek dilleri söylüyor. İçerisinde Türkçe yok. Diğer bir sürü diller var. Tüm dillerin çevirilerinde farklı derecede yardımcı olabilir. Ancak çevirinin kalitesi her zaman mükemmel olmayabilir falan filan. Bu mesajı da ChatGPT'ye yazdırdım. Çeviri işi için cevap mesajı yazar mısın diye söyledim ChatGPT'ye. Bunu yazdım. 100 sayfa çevrilecek diyor. Sayfa başına $35. Toplam $3.500 yapıyor. 4 gün süren var falan diyor. Bak, şartları da alta yazmış. Tamam. Dosyayı göndermiştim. Buradaydı. Sildim onu. Dedim madem öyle kullanmasınlar. Sildim yani. İnşallah indirmemişlerdir. Buradan direkt sildim dosyayı falan. Açıklamada linklerini bulabilirsiniz, alabilirsiniz yani. Siz onayladınız mı? Evet. Oley tamam onayladı. Onaylamadı diyorum. Evet. Onaylandı. Artık şirket onaylayacak. Tamam mı? Tamam. Birkaç günde şirkete bekleyelim. Projeniz işlem alındı, onaylandı. Tamam. Ödeme için şirkete mesaj gönderdi. Daha sonra Instagram'dan bir uygulama üzerinden mesajlaştıkça para kazanabilirsiniz diye bir mesaj geldi. Bunlar da yine hesaplarını kapatıyorlar. O uygulamanın görüntülerini de ekranda görüyorsunuz. Uygulama üzerinden görüşmeleri yaparak kazancı elde edebiliyorsunuz. Her video yüklemesi yaptığınızda $2,5 kazanırsınız diyor. Bu arada bu kanıtlar gerçek çünkü Ponzi sistemini anlattık ya. Diyelim ilk 100 kişiyi buldular. Bu 100 kişiye gerçekten ödeme yapıyorlar. Ama bundan sonra buldukları 100 kişiden aldıkları bütün paraları bu ilk 100 kişiye yatırıyorlar ki bu ilk 100 kişiyi kaybetmeyelim. Sonrakisini kaybetsek de olur. İlki dursun yerinde diye. Bunlara gerçekten para veriyorlar. Bu kanıtlar gerçek yani. Yani kanıtın gerçek olması bunların da sağlam olduğunu ortaya koymuyor maalesef. Merhaba Instagram'dan konuşmuşlar. Evet sormak istediğiniz bir şey var mı falan işte. Haftalık olarak hesabınıza yatacak para diyor. Kayıt yapalım mı diyor. Evet telefon Android mi iPhone mu diye soruyor bir de. Hangisi? Android dedik. Bir de uygulama linki gönderdi. APK gönderdi. App Store'dan veya Play Store'da yok. İndiriyorsunuz. Buyurdan indireceğiz uygulama indikten sonra da yazın falan diyor. Mesaj yükledim dedik. Tamamdır giriş yapalım. Bir de iletmiş mesajı. Ayrıca WhatsApp'tan da bir mesaj gelmişti. Hepsi burada işe alım müdürüyüm, ürünleri beğenerek para kazanabilirsin diye. Ama o daha sonra hiç cevap vermedi. Bir de Türkiye Petrolleri adı altında petrol çıkarıyoruz bu yüzden yatırım alıyoruz diye para toplayanlar da var. Hatta YouTube'da reklamı bile var. Numaramı verdim. Kaç gün geçtiğini tam hatırlamıyorum. Bir süre sonra aradılar ve inanmış gibi konuşup kapattım. Konuşma kaydı almıştım ama silindiği için dinletemeyeceğim. Türk Telekom Müşteri Hizmetleri adı altında taahhütünüz bitti paketinizi yenileyin diye arayanlar da var. Dolandırıcılar genelde 0850 ile başlayan numaralardan arıyorlar. Bir de ellerindeki numarayı birbirleriyle paylaşıyorlar herhalde. Engelledikçe başka numaradan arıyorlar. Bu yüzden telefon numaramı da değiştireceğim. Gördüğünüz gibi dolandırıcılar her platformda karşımıza çıkabiliyor. Instagram'da, WhatsApp'ta, Facebook'ta, Telegram'da hatta Biyonluk gibi güvenilir görünen sitelerde bile. Başta güven kazanıyorlar, küçük ödemeler yapıyorlar, görevler veriyorlar ve kazandırıyor gibi gösteriyorlar. Sonra yavaş yavaş sizden para almaya başlıyorlar. İçeride biriken paranın hayaliyle daha da çok para gönderiyorsunuz ve farkında olmadan Ponzi sisteminin içine düşüyorsunuz. Eğer yaptığınız iş için sizden ödeme isteniyorsa çok dikkatli olun. Bu dolandırıcılık sistemlerini kendi yaşadıklarımla birlikte anlattım. Sizin de bu konuda deneyim veya düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtin. Bu tür dolandırıcılık vakalarında birbirimizi bilinçlendirelim. Yani bir de
dolandırılıp video yapıyoruz yani. Bir beğen yani, bir like at canım. Hadi. Bak, buton aşağıda. Şuna bir tıklayıver canım. Tıkla. Bak ben gidiyorum, sen şuraya bir tıklayıver. Sen tıkla. Ben gidiyorum. Ben gidene kadar sen tıkla o like'a.